Yaz akşamlarından tüm izleyicilerimize selamlar, sevgiler. Efendim bugün iki gençle beraberiz, benim öğrencilerim. Mustafa Alper ve İbrahim Efe. Yani isimlerinizi ezberledim, artık soyadlarınızı bilmesek de olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İbrahim ve Mustafa. Maşallah, adına kurban yani Mustafa. Adından bir rahatsızlık duymuyorsun değil mi? Yok hocam, niye duyayım? Ya bu sene yaşadığım, yani sizinle beraber yaşadığım en ilginç şeylerden birisi, kim olduğunu söylemeyeceğim ama adı Mustafa, senin gibi. İki ismi var daha doğrusu. Ben tabii Mustafa diye hoşuma gider. Mustafa çok hoş bir isim yani, böyle adına kurban diyorum filan. Rahatsız oluyor. Tamam mı? Bana Mustafa demeyin dedi en sonunda. Bana Mustafa demeyin hocam dedi. İkinci ismini söyledi. İyi dedim, peki. Sonra çocuğun boynunda haç gördüm. Yani çok üzüldüm tabii, yani böyle maalesef böyle gençlerimiz var. Şöyle bir cümle okumuştum. Teessür ve ıstırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması gerekirdi. Tamam. İşte maalesef böyle kalbimizi paramparça hale getiren tablolar var, durumlar var. Neyse, sevgili dostlar, Mustafa ile İbrahim, ikisi de peygamber adı, peygamber isimlerini taşıyan. Bir de iyi haber söyleyeyim, yani bizim okulumuzda bu sene Türkiye birincisi ve ikincisi çıkardık. Ve her ikisinin de ismi peygamberimizin isimlerinden. Birisi Mustafa. Mustafa dedik ya, senin inşallah sen de derece yaparsın. İnşallah hocam. Efendim Türkiye birincisi oldu Mustafa. Ahmet de ikinci oldu. Efendim tabii büyük bir şükür vesilesi, yani öyle gurur hocam, tablosu tabii. değil, şükür tablosu diyorum ben. Çünkü insan başarıları için şükretmeli. Yani şükretmeli ki başarısı devamlı olsun. Şükrederseniz artırırım diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Le in şekertum le ezidenneküm. Eğer gururlanırsa, kendinden bilirse, egosunu şişirirse, bu takdirde kazansa da kaybeder. Çünkü en nihayet bütün kazançlarımız sonsuzluğu kazanmamız içindir. Yani sonsuzluğu kazanmayı netice vermeyen başarılar, kazançlar gerçekte kazanç değildir. Tuzak gibidir yani. Öyle hocam. Evet. Evet. Dolayısıyla böyle Mustafa ile İbrahim'le beraber olmaktan mutluyum bu akşam. İlk defa öğrencilerimi bu programda konuk ediyorum. Bundan sonra daha sırada var konuk edeceğim öğrenciler. Ama sizinle başladık. Sağ olsun Mustafa cesaret gösterdi. Bana bizi ne zaman konuk edeceksiniz diye yazınca ben de dedim Mustafa'dan başlayayım. Çünkü diğerlerinden yazan olmadı. Bu özgüven ve cesaretin takdire şayan. Evet, bu öğrencilerimizle güzel bir yıl geçirdim. Ben bu sene şöyle dua etmiştim. Sene başında benim 37. öğretmenlik yılım. Dedim ki ya Rabbi, çok güzel yıllar geçirdim ama senin ikramınla, lütfunla bu yılımı bütün geçmiş yıllardan daha güzel, verimli, bereketli, feyizli bir yıl yap benim için diye. İnşallah hocam. Bu duam kabul oldu. Şükrediyorum ben, sizinle beraber gerçekten güzel bir yıl geçirdik. Gerçi sizin sınıfla çok şey değildik yani. Çok böyle sizin sınıf dağınık bir sınıftı. Bildiğim kadarıyla siz diğer sınıfları bilmiyorsunuz ama ben kıyaslama yapabiliyorum. Çok dağınık, hareketli. Yani bu hareketliliğin tabii avantajları da var. Dezavantajları da var. Ama genel olarak yani bütün 10. sınıflarla geçirdiğim bu yıl, geçmiş bütün yıllardan güzel bir yıl oldu, verimli bir yıl oldu. Hatta size işte geri dönüşümler aldım. Ne söylersiniz yani bundan sonraki
9. sınıflara, seneye 10. sınıf olacaklara ne söylersiniz diye bir soru sormuştum. Yazdıklarınız var da benim gözlüğüm nerede arkadaşlar ya? Ertan şuralardan gözlüğümü bul getirsene. Ben gözlüksüz okuyamam. Buraya koydum sanıyordum. Efendim bak birkaç tanesini okuyayım size. Siz de yazdınız. Yazdık hocam. Efendim. Evet alayım. Gel korkma kardeşim ya. Biz televizyonculuk oynuyoruz burada ya. İbrahim'le Mustafa da tabii ilk deneyimleri böyle canlı yayında ilk defa beraber oluyoruz. Dedim televizyonculuk oynuyoruz yani şey yapmayın böyle heyecanlarını bastırmak için. Bak şöyle birkaç tane bunlar her sınıftan var da bir sınıfın yazdıklarından okuyorum. İsimlerini vermeyeyim. Bir öğretmenin tutumunun nasıl olması gerektiğini gördüm. Ufuk açıcı bir düşünce yapınız var. Bilgime bilgi kattım. Yanlışlarımı düzelttim. Bir başkası, bu yıl biteceğinden en çok üzüldüğüm, hayatımın en güzel dersleri oldu. Dersleriniz. Akla ve kalbe hitap eden, insanı dinlendiren derslerdi. En keyif aldığım zamanlar, bunun üstüne çıkılabilecek bir zaman yaşayacağımı da sanmıyorum. Yüzü değil sonsuzluğu vaat eden dersler. Efendim. Bana çok şey kattı. Narkozda olduğumu fark ettim ve ayılmaya başladım. Bir başka öğrenci, hayatıma en yarar sağlayan ders, biz sizi çok sevdik hocam. Seneye onlar çok şanslı. Cennete giden yolun önündeki engelleri kaldıran ayıltıcı bir ders oldu. Her derste yeni farkındalıklar, yeni tatlar aldık. Efendim. Ruhumun dinlendiğini gördüm. Din dersi dediklerinde sınıfta ayrı bir mutluluk havası esiyordu. Kafamdaki sis bulutları indi. Bir dersten daha fazlası. Böyle yani yüzlerce güzel etkiler kalmış dünyanızda. Peki siz ne hatırlıyorsunuz? Sizin sınıfın notlarını getirmedim, onu okulda unutmuşum. Yani bu seneki din dersleri nasıl bir şey bıraktı senin dünyanda Mustafa Alper? Hocam bir tane verdiğiniz metafor vardı. Parantezin içine ne kadar çarpıyı arttırsak da sonunda çarpı 0 varsa hiçbir şey ifade etmez diye. Sonuç 0 çıkar. Evet. Verdiğiniz örnek gerçekten hoşuma çok gitmişti yani. Neydir o sondaki 0? İman. Allah'a dönüşü hatırlamak, ölümü hatırında tutmak bence. Ölüm ötesi yani. Ölüm ötesi, ölüm bir çarpma gibidir. Tamam mı? Çarpmanın iki tarafı var ya. Mesela 4 çarpı 4. Arada çarpma bir ölümdür ve herkesi çarpacaktır. Öyle hocam. Bir öncesi var bu dünya, bir sonrası var. Eğer sonrası 0'sa bu dünya kaç olursa olsun sonuç değişmiyor. Sonuç 0 çıkıyor. Gerçekten 0 yutan eleman. Her şeyi yutar yani. Hiçlik. Onun için hiçlik duygusu insanı en çok kahreden, en çok yıkan, tamam mı? Böyle hayatın anlamını yitirmesine neden olan, içini boşaltan bir duygu yani. Hiçlik duygusu. Değil mi? Hiç olacaksak ne anlamı var yani? Bak bu kadar koşturuyorsunuz, değil mi? Türkiye birincileri çıkarıyoruz, derece yapanlar oluyor filan filan. Ne için yani? Bütün bunlar ne için? Bu kaldı aklımda diyorsun en çok. En çok bu etki yarattı hocam. İbrahim sen? Hocam benim için meyvelerin şeyini anladığımız, yani meyvelerin ne kadar güzel yaratıldığını anladığımız dersler. Meyve dersleri. Evet hocam. Her şeyde bir düzen var. Tabii, değil evet. mi? Yani hiçbir şey sıradan değil, basit değil. Her şey arkasında bir dünya saklıyor, yani bir mana saklıyor. Hocam. Diyorsun. Peki nasıl geçiyor?
Ne kadar oldu okulların kapandığı? Hemen hemen 1,5 ay falan oldu. Evet. Değil mi? 1,5 ay oldu. Tam ortadayız yani. Evet hocam. 40 gün daha falan var. Bugün 1 Ağustos olduğuna göre 11 Eylül'de açılacak okullar. Dolayısıyla tam 40 gün var. Özlediniz mi okulu? Pek sayılmaz hocam. Pek? Pek sayılmaz. Pek sayılmaz. Okulu, Yani. okulu keşke özleseydiniz. Yani bu sizin suçunuz değil tabii yani. Okulun kendini özletecek şartlar olsa keşke. Evet Tamam hocam. mı? Böyle. Keşke okulun öyle olsa ki yani okulu tatil kadar okulu özleyebilsek. Tamam mı? Tatile sevindiğimiz kadar okul günlerine de sevinebilsek. Çünkü öğrenmek çok kutsal bir şey yani. Hakikati aramak, gerçeğin peşinde koşmak. Evet. Ama pek sayılmaz diye bu içinden geldiği gibi söylemen tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki o seviyede değiliz. Evet hocam. Dua edelim o seviyeye ulaşsın diye. Evet. Nasıl geçiyor peki? Tatil nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz yani bu arada 40 gün geçti, 1,5 ay geçti. 1,5 ayda böyle neler var yani, nelerle geçiyor hayat? Vallahi hocam benimki genel olarak yatarak geçiyor şimdi açık söyleyeyim. Çünkü yani bir süre sonra bence bir sıkılma sürecine giriyor insan. Yapacak bir şey kalmıyor bence. Sıkılıyorsunuz da değil mi tatilde? Benim kızım var 11-12 yaşında, o da her gün baba sıkıldım falan. Sıkıldım diyor. Bugün bir şey söyledi. O şimdi bu nereden bulaşmışsa biraz bulaştı ona. Maç seyretme hastalığı bulaştı. En son işte o şeylerde Dünya Kupası'nı geçen sene oradan biraz yaptı. Dünya Kupası'nın bazı maçlarını izledi. Bugün diyor ki Dünya Kupası diyor baba, öğrendi onu, tamam mı? 4 senede bir oluyor ya. Evet hocam. Diyor ki ya daha diyor 3 sene var baba diyor ya. Bu 3 sene geçer mi diyor yani, tamam mı? Keşke daha çabuk gelse diyor. Dünya Kupası. Ondan sonra ben de dedim ki Dünya Kupası'ndan daha heyecanlı, daha böyle önemli, seni de daha çok ilgilendiren bir kupa var dedim. Nedir dedi. Dedim Ahiret Kupası. Ahiret Kupası, sonsuz cenneti kazanacağız. Hem üstelik Dünya Kupası'nda seyirciyiz. Bu Ahiret Kupası'nda hepimiz oyuncuyuz. Tamam mı? Sahadayız yani. Dolayısıyla o kupayı gündemine alırsan, ona endeksli bir hayat kurarsan hiç sıkılmazsın dedim yani. Yoksa böyle ikide bir canım sıkılıyor diye hayat zor geçer, gerçekten zor geçer. Evet hocam. Diye böyle baba diyor. Bu sefer baba iyi bağladın diyor. İyi bağladın. Yani işimiz gücümüz o bizim. Yani hayattan, yaşadıklarımızdan gerçeğe dair bir bağlantı kurmak. Tamam, bir hayat dersi çıkarmak. Derslerimizde de hep bunu yapardık. Hatırlarsanız. Evet, senin nasıl geçiyor İbrahim? İyi geçiyor sayılır hocam ama tabii biraz boş geçiyor. Kitap Tatil. okuma alışkanlığı falan yok Kitap mu ya? okuma eskiden daha çok okurdum ama şu anda az da olsa okuyorum bazen. Kitap okuma güzel bir alışkanlık. Yani. Evet hocam. Can sıkıntısına dair. Değil mi? Bak şimdi biz konuşuyoruz televizyonda diyelim. Hocanızla berabersiniz. Şimdi kitaplarla beraber olmak, dünyanın en ünlü, tamam mı? En ünlü, en kendini geliştirmiş yazarlarıyla beraber olmak, kitaplarını okurken, tamam, onlara muhatap olmak, onların hayatlarının
semeresi, hayatlarının meyvesi olan, tamam mı? Hayatta aldıkları en iyi dersleri sizinle paylaştıkları, değil mi? Kitaplarıyla hemhal olmak, işte bu can sıkıntısına karşı en güzel ilaç bu olsa gerek. Öyle değil mi? Evet hocam. Onun için bu kitap okuma alışkanlığı kaldı ki zaten size bunu tavsiye ediyorlar rehberlik hocaları filan da, yani üniversiteye yönelik, üniversite sınavında da, değil mi? Uzun uzun şey çıkıyor, metinler Evet, çıkıyor. O metin çözme, okuduğunu anlamak için veya hızlı okumak için bol bol kitap okumak lazım. Ama biz sadece onun için de değil yani. Bir defa öğrenmek, hakikatin peşinde koşmak, yani bir hakikat avcısı olmak, tam gerçeği. Çünkü gelişmek için, yani dünyada insana en çok heyecan veren şey budur, gelişmesidir. Gelişmeye çalışmasıdır. Tamam mı? Taallümle tekemmül, öğrenerek mükemmelleşme derler eskiler. Yani öğrenerek mükemmelleşme. Öğreneceksin, her öğrendiğin şey hayata yeni pencereler açacak sana. Değil mi? Ondan sonra bir de öğrendiklerini yaşarsan, ondan sonra sonsuzluğu hedeflersen, değil mi? O zaman canın niye sıkılsın ya? Şimdi Dünya Kupası dedik ya, Dünya Kupası'nda mesela orada diyelim bir final maçında veya finale götürecek maçlarda, değil mi? Ta şeye gittiler. Nerede? Katar'da mı oynanmıştı maçlar? Katar'da, yani evet. Batıdan, dünyanın her tarafından Katar'a gittiler. Orada stadyumlarda maç seyrederken insanın canı sıkılır mı? Sıkılmaz hocam. Sıkılmaz. Hele sahada oynayan oyuncuların canı hiç sıkılır mı? Hayır. Değil mi? Kendi oynuyorsa, yani böyle bütün dünya onu izliyor. Tamam mı? Kendisi bu kadar önemli bir şey. Kazanıp kaybetme meselesi o kadar önemli. Böyle bir durumda hiç canı sıkılmaz. Ama inanın ki şu ahiret kupası dediğim, hepimizin oyuncu olduğumuz, bakış açısını yakalarsak, hayata böyle bakarsak, yani işte o zaman da hiçbir zaman canımız sıkılmaz. Hiçbir zaman canımız sıkılmaz. Ahiret kupasında tamam, her gün şeytanın kalesine en az 5 gol atabiliriz. Mesela 5 vakit namazı kılarak. Tamam mı? Sonra her yaptığımız iyilik veya şeytanın oyunlarını, tuzaklarını aşmak. Tamam mı? Yani bilinçli olarak, yani o tuzakları bilmek ve onlardan kendimizi korumak. İşte bu sonsuzluk hedefine yönelik yaşamak. Hem dünyada can sıkıntısına ilaç, hem de asıl yaratılış maksadımız bu. Bunu gerçekleştirmek ya. Keşke yani bu sizin dinlediğiniz bu bakış açısını bütün dünyanın bütün gençleri dinleyebilse. Buna çok ihtiyaçları var, değil mi? Bir gün dinlerler hocam bence, elbet bir gün. İnşallah, dua edelim. İnşallah. Sevgili dostlar, bir ara vereceğiz. Hemen hızlı başladık. Öğrencilerimizle sohbetimiz devam edecek kısa bir aradan sonra. Evet sevgili dostlar, tekrar birlikteyiz yaz akşamlarında. Bu arada şeytanın kalesine birer gol attık. Hepimiz elhamdülillah namazımızı kıldık, farzımızı kıldık. Artık gerisini evde tamamlarız. Programımıza devam edelim. Evet, başladık. Ne konuşacağız? Bana dediler ki ısrarla Mustafa soruyor şimdi ne konuşacağız filan diyor. Ya dedim serbest, yani aklımıza ne gelirse hayattan konuşuruz. Hayatın anlamından, ölümden, hakikat arayışından filan. Ne konuşalım? Hakikat arayışını konuşalım hocam. Hakikat arayışı. Hakikat. Sen ne diyorsun İbrahim? Arkadaşıma katılıyorum hocam. Katılıyorsun. Peki hakikat arayışı derken şimdi ben de onu düşünerek, yani önceden tabii sizden bu cevabı almamıştım ama demek ki kalbim hissetmiş. Kendim Kur'an-ı Kerim'i mealiyle beraber okuyorum. Hakikat arayışı derken Kur'an'da tabii hakikati arayan, bize örnek gösterilen kişiler var.
Ne geliyor aklınıza? Kim geliyor? Hangi peygamber geliyor mesela? Bilmiyorum, Hazreti İbrahim olabilir mi hocam? Hazreti İbrahim ismini taşıyorum diyorsun yani. Evet, Hazreti İbrahim başta, değil mi? Hazreti İbrahim peygamberimizin de diğer peygamberlerin de atası olan Ebul Enbiya diye biliniyor, yani peygamberlerin babası. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hem Hristiyanlık, hem Yahudilik, hem de Müslümanlık, yani üç büyük dinin kilit taşı. Orada birleşiyorlar Hazreti İbrahim'de. Hazreti İbrahim kıssası yer alıyor Kur'an'da. Onun o hakikat arayışının birkaç bölümü var. İsterseniz oradan başlayalım o zaman. Başlayalım hocam. Şimdi ben şöyle okurken derslerde şu bölümleri oku diye de notlar çıkardım. Bakın Hazreti İbrahim diye En'am suresi 74'ten başlıyor. 90'a kadar 16 ayet. En'am'ı bulalım. En'am suresi Maide'den sonra Araf'tan önce. Evet. ...74 mü demiştim? Ha, 74, şuraya işaretini koyalım. Şimdi İbrahim sen oku bakalım o zaman. Şurada mealinden 74. ayetten itibaren tek tek şey yapalım. Hani İbrahim babası Azer'e Bir sen dakika, yavaş yavaş, bir de tane tane oku, yani çok hızlı. Tamamdır. Gazete okur gibi değil. Hani İbrahim babası Azer'e sen putlardan bir sürü ilah mı ediniyorsun demişti. Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Allah'ın varlık ve birliğini kesin delillerle bilip iman edenlerden olsun diye İbrahim'e göklerin ve yerin iç yüzünü biz böylece gösterdik. Bir defa babası Hazreti İbrahim'in putperest, put yontuyor, yani heykeltıraş diyoruz ya şimdi. Heykel yapan birisi, put yapıp satıyorlar yani. Böyle geçimini öyle sağlıyor ve Nemrud'un yakınlarından birisi. Nemrut o zamanki devletin hükümdarı. Şimdi Urfa merkezinde yani yaşamışlar orada. Urfa'ya gittin mi hiç? Ben gitmedim hocam. Urfa'ya. Ben de gitmedim. Gidip oraları bir görmen lazım. Özellikle sen İbrahim'in bir İbrahim olarak, küçük İbrahim olarak, tamam mı? Hazreti İbrahim'in yaşadığı yerler, o Nemrut'la olan mücadelelerinin geçtiği yerler. Urfa gerçi çok sıcak bugünlerde. Oraya bahar mevsimlerinde gitmek lazım. Yani 40 dereceyi aşan bir sıcaklık var ki şimdi burası da bayağı bir sıcak. Şimdi orada önce bir şey yapayım. Ben bu sene bunu size anlatmadım, yani İbrahim kıssası. Bu sene diğer arkadaşlarınızdan farklı olarak bunu bu programda ele almış olalım. Şimdi Hazreti İbrahim zamanında o Nemrut kendisi ilahlık iddia ediyor. Tamam mı? Ben sizin Rabbinizim diyor. Firavun gibi mesela. Firavun da öyle. Bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında işte saltanatının yıkıldığını görüyor. O zamanki kahinler ona diyor ki bir çocuk doğacak, senin saltanatını yıkacak diyorlar. Bu yıl içerisinde bir çocuk doğacak. İşte Nemrut da o zaman diyor bir karar çıkarttırıyor. Bu sene, tamam mı, doğacak bütün çocukları öldüreceksiniz diyor. Görebiliyor musun? Yani hem kendisi ilah, kendini tanrı görüyor, hem de doğacak bir çocuktan korkuyor. Tamam mı? Saltanatın rüyasında görmüş. Doğacak bir çocuktan korkan tanrı olur mu ya? Olmaz hocam. Değil mi? Gülünç, yani gülünçlü, işin gülünçlü. Bir gün Firavun da öyle mesela. Firavun'un kapısını çalıyor şeytan. İçeriden Firavun diyor ki, kim o diyor. Şeytan işte benim diyor, kapıyı açıyor. Sonra da diyor ki Firavun'a, ya diyor, bir de ilah olacaksın diyor. Tanrı geçiniyorsun diyor. Kapıda kim var bilmiyorsun. Kim o diye soruyorsun diyor.
Dalga geçiyor onlara. Şeytanın özelliği bu yani. Hem aldatır hem de böyle dalga geçer. Şimdi doğan çocukların öldürülmesine karar veriyor. İşte Hazreti İbrahim de o yıl doğuyor. Tamam mı? Ama işte annesi çok yalvarıyor. Şehirden uzak bir yerde bir mağaraya götürüyor Azer onu. Tamam mı? Orada doğuyor ve oradan çıkmıyor yani yıllarca çıkmıyor. O yıl geçtikten sonra o mesele unutuluncaya kadar o mağarada kalıyorlar. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara orada var yani gidip görün dediğim. Tamam, orada Balıklı Göl var. İşte daha sonra Nemrut'la olan mücadelesinin anısı olan işte orada ateşe atıldığı yer var. Kalede mancınıklar filan. Görülmeye değer bir yer. Tamam, şimdi doğuyor İbrahim. Ondan sonra işte büyüyor. Büyüyünce babası şey yapıyor. Putperest ya, put satıyor yani. Diğer kardeşleri gibi İbrahim'i de gönderiyor yani şeye. Çarşıya sen de git sat diyor bunları. Yani işte nasıl satarlar şimdi? Diğerleri bunlar evinize bereket getirir. Tamam mı? Bunlar sizi kazalardan, belalardan korur diye böyle reklamını yaparak satıyorlar. O işte tahta parçaları, taş parçaları yani. Ondan sonra Hazreti İbrahim böyle yapmıyor. Hazreti İbrahim böyle o putları bir ipe takıyor, tamam mı? Peşinden sürüyor. Diyor ki bu yerde sürünen, bu duymayan, işitmeyen, görmeyen, konuşmayan, bu sahte tanrılara para verecek bir enayi var mı diyor içinizde filan diye böyle, tamam mı? Şey yapıyor, böyle onları şey yapıyor. Akıllı bir çocuk yani. Tabii hiç put satamıyor tabii. İbrahim'e de kızıyorlar ama babası işte orada yetkili birisi olduğu için seslerini de çıkaramıyorlar yani. Sonra onu Nemrut'a şikayet ediyorlar. Evet, devam edelim. O sahne de gelecek. Gece bastırdığında İbrahim bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız battığında ise ben batıp gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. O da batıp gidince dedi ki Rabbim beni doğru yola eriştirmese muhakkak ben sapıklar güruhundan olurdum. Güneşi doğarken gördüğünde ise işte Rabbim bu daha büyüktür dedi. O da batıp gidince ey kavmim dedi. Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben bütün batıl dinlerden uzak ve Allah'ı bir tanıyıcı olarak gökleri ve yeri yaratana yüzümü çevirdim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Burada anlaşılan o zaman yıldızlara tapıyorlar. Yıldızlara tapanlara ne deniyor? Aya, güneşe, yıldızlara yani gök cisimlerine Sabi'iyyun deniyor. Sabi'iyyun diye bir din var yani. Tamam mı? Şimdi Hz. İbrahim dedim ya Allah'ı arıyor yani. Allah'ı arayan kişi yani. Zaten daha çocukluğunda putların şey olmadığını görüyor. Dedim ya onları sürüyor peşinde yani bu sürünen şeylere mi tapınıyorsunuz diyor. Hatta şey yapacaktır yani bir bayram gününde puthane vardır orada. Yani o heykellerin bulunduğu büyük, küçüklü, büyüklü heykellerin bulunduğu puthane deniyor. Putların evi. Tamam mı? Bayram günü şey yapıyorlar. Herkes oraya gitmeden önce puthaneye, işte Nemrut onları topluyor, Nemrut'un sarayına gidiyorlar. Bayram yerinde toplanıyorlar. Hazreti İbrahim ben rahatsızım diyor. Herkesin gitmesi gerekiyor. O toplantıya gitmiyor. Rahatsızım dediği de peygamber yalan söylemez tabii. Kendi maddi bir rahatsızlık değil yani onların putlara tapmasından rahatsız olduğunu düşünerek bunu söylüyor. Tamam mı? Kendi söylediği yani istiare dönüyor buna. O manada doğru söylüyor yani. Gitmiyor. Sonra onlar orada toplanınca kendisi eline bir balta alıp o puthaneye gidiyor. Tamam mı? Bütün putları, herkes bayram yerinde ya, oradaki görevliler de herhalde oraya gidiyor. Kimse yok artık, ona engel olacak. Hepsini kırıyor. Tamam mı? Baltayla hepsini kırıyor. Darmadağın ediyor puthaneyi. Sadece bir tanesini bırakıyor, en büyüklerini. Baltayı da onun boynuna asıyor. Duydun mu bu hikayeyi Mustafa? Evet. Bu meşhur bir hikaye.
Belki Hayır Hoca size anlatmıştır. Anlattı. 9. sınıfta anlattı mı? Anlattı. Gerisini sen anlat hadi o zaman. Gerisinde hocam putperestler bu puthaneye geldiklerinde bakıyorlar bütün putlar kırılmış. Evet. Kim yaptı arıyorlar İbrahim'e soruyorlar. Ya İbrahim gördün mü bir şey, kim yaptı? Hazreti İbrahim de tabi diyor hemen baltayı en büyük put tutuyor. Ona sorsanıza. Tanrı değil mi o sonuçta? Değil mi? Yani bak suç aleti de boynunda. Niye Öyle. ona sormuyorsunuz ya? Bir o kırılmayan o var. En büyüğü de o. Değil mi? Tanrıysa bilir yani. Size cevap verir. Sonra bir şey daha söylüyor. Belki de diyor o kendisi kırmıştır diyor. Ben varken niye bunlara tapıyorsunuz? Bundan sonra sadece bana tapacaksınız diye. Değil mi? Bunu isteyerek o yapmış olamaz mı diyor. Bu sefer apışıp kalıyorlar yani. Diyorlar ki yok o hareket edemez yani öyle böyle bir şey düşünemez. Aklı yok. O kimin girdiğini çıktığını görmez. Onlara söyletiyor. Anlıyor musun? Sonra ne diyor onlara? O zaman diyorlar enayiler diyor. Aptallar diyor. Siz bu kadar aptal mısınız diyor. Siz söylüyorsunuz. Görmez, işitmez, anlamaz. Değil mi? Böyle bir şeye nasıl Tanrı diye tapıyorsunuz siz diyor. Çok bir yol değil mi? Yani bugün bile halen çok anlamlı, çok gerçeğe yani hakikate götüren bir yol, düşündüren bir yol. Öyle değil mi? Tabi o da ses çıkaramıyorlar. Ama neticede Hazreti İbrahim'i Nemrut'a şikayet ediyorlar. Nemrut'la bir karşılaşması var. Ona geleceğiz. Hazreti İbrahim onlara diyor ki, şimdi gelecek ayetlerde var. Yani onu korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyor Hazreti İbrahim ve korkusuzluğunu şöyle anlatıyor. Siz devam edin bakalım. Kavmi ise onunla münakaşaya tutuştu. O da Allah beni doğru yola eriştirmişken siz benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz dedi. Ben ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbim dilemedikçe de siz bana hiçbir zarar veremezsiniz. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmez misiniz? Siz hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken ben mi sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım? Şu cümleyi bir daha okur musun? Daha yavaş. Hangisi? Siz hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken ben mi sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım? Değil mi? Müthiş bir cevap ya. Siz korkmuyorsunuz diyor ya. Allah'a ortak koşuyorsunuz. Değil mi? Allah'tan başka şeylere tapıyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz da ben sizin yani siz benim gerçek Tanrım'dan korkmuyorsunuz da ben sizin sahte tanrılarınızdan mı korkacağım diyor ya. Çok iyi cevap veriyor hocam. Değil mi? Müthiş bir şey. Evet, devam et. Korkudan emin olmaya müşrikler ve müminlerden hangisi daha layıktır? Biliyorsanız cevap verin. İman eden ve imanlarına şirkin zulmünü bulaştırmamış olanlar, korkudan emin olmak işte onların hakkıdır. Ve doğru yola iliştirilenler de onlardır. Orayı bir daha oku tekrar. İman eden... Emin olmak, yani hepimizin değil mi dünyada emin olmaya ihtiyacımız var. Yani korkusuz yaşamak isteriz değil mi? Güven içinde yaşamak isteriz. Yani ülkelerin de birinci problemi güvenlik problemidir. Şahsın da öyledir yani. Dolayısıyla bu emniyete insan nasıl ulaşır yani? Kimin hakkıdır güven içinde yaşamak? Bak ona cevap veriyor. İman eden ve imanlarına şirkin zulmünü bulaştırmamış olanlar, korkudan emin olmak işte onların hakkıdır. İşte onların hakkıdır. İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar. Yani günahkar olan korkak olur. Tamam mı? Korkak olur yani. Ve bir insanın bu bir kriterdir aynı zamanda. Şimdi onu söyleyecek. Evet. Ve doğru yola iliştirilenler de onlardır. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Muhakkak ki Rabbin her işi hikmetle yapan, her şeyi hakkıyla bilendir. Kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetimiz diyor. Hüccet delil diye orada şey yapıldı. Yani delil. Bugün de aynen bu hüccet geçerlidir. Tamam mı? Delildir. Yani güvene ulaşmamız lazım. Tam bir güven içinde yaşamamız lazım. Ölüm korkusu dahil bütün korkularımızı yenmemiz lazım. Bu imanla yenilir. Tam sonsuzluk inancıyla yenilir. Allah inancıyla yenilir. Korkusuzluk yani. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.
Bugün okudum bir kitapta, Leibniz diye bir adam var, filozoflardan birisi. Değil mi? Aynı zamanda bilim adamı bu. Diyor ki bana güçlü bir dayanak verin diyor, dünyayı yerinden oynatayım diyor. Duydunuz mu sözü? Yani gerektiği kadar büyük bir kaldıraç falan verin diyor. Güçlü bir dayanak, istinat noktası, dünyayı yerinden oynatayım diyor. Yani kaldıracın gücünü şey yapıyor, tamam mı? Şimdi ne yapıyor mesela diyelim, bu kaldıraç, adamın lastiği patlıyor, arabanın altına koyuyor değil mi? Şöyle tek elle çeviriyor, bak kocaman arabayı kaldırıyor havaya değil mi? İşte o kaldıracın gücüdür yani. Tamam, yeterince ya peki şimdi bu maddi olarak böyle olduğu gibi manevi olarak da böyledir. Yani ben değil mi, ne kadar güçlü olabilirim? Ne kadar büyük bir güce dayanırsam o kadar güçlü olabilirim. Allah'ın sonsuz gücüne dayanırsam değil mi, neden korkarım ben yani? Hiçbir şeyden Ölüm de elinde, hayat da elinde olan yaratıcıya dayanırsam. İşte bu İbrahim'e verilen hüccettir yani. Bir gün bir anımı anlatayım size. Bir öğrenci şey yaptı. Tamam mı? Ben koridordan gidiyorum yani bir sınıfa. Şöyle sınıfın kapısında o da, tamam mı? Neydi ismi? Enes'ti galiba. Arkamdan koştu. Hocam dedi, ya bir şey, kusura bakmayın, bir şey soracağım dedi. Sizin yürüyüşünüz de bir başka dedi ya. Böyle ayağınızı sağlam basıyorsunuz dedi. Yani ben çok dikkat etti çocuk demek ki. Tamam mı? Bunun nedeni ne dedi? Ben dedim ki İbrahim'e verilen hüccet bize de verildi dedim. Burayı hatırladım. Değil mi? Bu bizim İbrahim'e verdiğimiz hüccetimizdir diye Allah diyor. O ne demek hocam dedi, bunu anlattım. Tamam, İbrahim'e verilen hüccet. Yani bak, kriter yani. Tamam, kriter. Şimdi dolayısıyla bir insanın zaten şeyi budur. Yani bu çok gerçekten önemli bir kriterdir. Yani ben doğru mu inanıyorum? Doğru yolda mıyım? Tamam mı? Doğru yolda mıyım? İnancım doğru mu? Bunu anlamak istiyorsa buna bakmalı. Yani inancın hayata nasıl yansıyor? Sana cesaret veriyor mu? Değil mi? Sana cesaret veriyor mu? Sana huzur veriyor mu? Seni mutlu ediyor mu? Problemlerini çözüyor mu? ODTÜ'de 15 sene vaaz verdim ben. Orada namazdan sonra bir Mustafa Kılınç hocamız vardı, profesör, inşaat profesörü. Dedi ki bir öğrenci dedi, ben işte derste nasılsa Allah'tan bahsettim filan. Dedi ki ya hocam dedi, siz de mi Allah'a inanıyorsunuz dedi yani. Oğlum neye inanacağım ben dedim dedi. Demiş ki çocuk ya işte şey var, doğa var, devrim teorisi var efendim. Şimdi bu zamanda da yani ODTÜ gibi bir yerde de Allah'tan mı söz edilir filan. Neyse sınıfta demedim ama dedi, sonra onu çağırdım dedi. Oğlum bak sana bir ödev veriyorum dedim. Dedim dedi. 15 gün sonra bana gel. Sen evrime inanabilirsin, ben bir şey demiyorum. Ama evrim teorisi, evrim inancı senin hangi problemini çözüyor? 15 gün sonra düşün, gel bana tekrar konuşalım. 15 gün sonra geldi diyor. Hocam dedim diyor. Dedi diyor. Gerçekten düşündüm. Evrim teorisi hiçbir problemimi çözmüyor. Siz haklıymışsınız dedi diyor. Ya bu bir gerçekten önemli bir kriter yani, anlatabildim mi? Evet hocam. İbrahim'e verilen hüccet bu yani. Tamam. Elhamdülillah. Evet, bakalım ne var devamlı. Kaçıncı ayete geldin? 84 hocam. İstersen Alper devam etsin. Uyku açılsın biraz. Neredeyse uyuyacak Ne karşımda. hocam ya? Hadi 84 mü? 84'ten 90'a kadar gideceğiz. Başlayayım mı? Evet. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve hepsinde doğru yolda muvaffak ettik. İshak ve Yakub'u, evet. O Hazreti İbrahim'in çocukları bunlar. Bir İsmail var. Hazreti İsmail. Tamam mı? Bir de İshak ve Yakup var. Bunlar, üçü de peygamber oluyor sonradan. Peygamberlerin babası demiştik ya, Ebul Enbiya buradan geliyor yani. Daha sonra o İshak, Yakup, sonra
Kim geliyor Yakup'tan sonra? Hazreti Yusuf. Yusuf. Evet, Yusuf öyle devam ediyor yani. Evet. Daha önce de Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ve vermiştik. Muvaffakiyet vermiştik. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları biz böyle mükafatlandırırız. Evet, devam et. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da öylece ihsanda bulunduk. Onların hepsi de salih kullardandı. Salih kullardan, evet. Bu da peygamberlerin isimlerini sayıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen 25 peygamber var diye öğrendiniz ya. İşte bir kısmının isimleri böyle sayılıyor. Bir kısmın kıssaları anlatılıyor. Uzun veya kısa. Mesela en çok kıssası anlatılan peygamber hangi peygamberdir Kur'an'da? En çok tekrarlanan kıssası. Üniversite sınavında çıkabilir böyle bir soru. Hazreti Musa. Tamam mı? Hazreti Musa. Musa'dan çok söz ediliyor mesela. Belki Musa'dan sonra Hazreti İbrahim gelebilir, tam emin değilim ama evet. İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lut'a da öylece ihsanda bulunduk. Hepsini de alemlere üstün kıldık. Hocam buradaki Elyesa... İlyas. Ha, Biz İlyas tamam. diye şey yapıyoruz. Tamam Elyas. hocam. Onların atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden birçoklarına da öylece ihsanda bulunduk. Onları seçtik ve dosdoğru bir yola kavuşturduk. Evet. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğine onunla yol gösterir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı elbette işledikleri bütün hayırlar boşa çıkardı. Onlar kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer o müşrikler bizim bu delillerimizi inkar ederse bunu inkar etmeyen bir topluluğu biz zaten onların yerine getirmişizdir. O peygamberler Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü. Hizmetime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Size tebliğ ettiğim Kur'an bütün insanlara ve bütün çağlara bir öğüttür de. Evet. Peki. Orada kalalım. Demek ki İbrahim kıssasının bir kısmı burada yer alıyor. Mesela başka yerlerde var. Bakara suresinde var. Birkaç anekdot daha kısa onları paylaşalım madem Hazreti İbrahim dersi olsun, yani hakikat arayışı. İbrahim'i getirdim. İbrahim akşamı olsun bu. Mesela Nemrut'a dedim ya, şikayet ediyorlar. Nemrut çağırıyor Hazreti İbrahim. Daha sizin yaşınızda belki yani Hazreti İbrahim, bak. Sizin yaşınızda bir olay. Genç yani. Nemrut diyor ki senin diyor başka tanrın varmış diyor. Tamam. Benden başka tanrım varmış diyor. Kime inanıyorsun sen diyor. Önceden şey yaptı ya, deneyimle, hani önce Sabiyun demiştik. Yıldızlara tapanlar vardı. Onlara ne dedi? Bir parlak yıldız gördü. İşte benim Rabbim. Veya Rabbim bu mu? Yani size göre Rabbim bu mu? Sonra kaybolunca yıldız ne demişti Hazreti İbrahim? Benim Rabbim kaybolmaz. Benim Rabbim kaybolmaz. Ben batıp kaybolanları sevmem. Tamam mı? Yani bana. Sonra ay doğdu. Ay için aynı şeyi söyledi. Sonra en sonunda güneş doğdu. Güneş en büyük dedi. Tamam mı? Daha mağaradan yeni çıkmış yani. Ondan sonra ben dedi bunların hiçbiri demek Tanrı değil dedi yani. Çünkü benim Tanrım öyle biri olmalı ki batmamalı. Kendi batmadığı gibi beni de batmaktan kurtarmalı. Değil mi? Ben batmaktan korkuyorum yani, yok olmak istemiyorum, ölümsüzlük istiyorum. Bana ölümsüzlüğü verecek birisi olmalı. Tamam. Bunlarsa kendilerini batmaktan kurtaramıyorlar yani. İşte bu ayetlerin mesela en güzel açıklamalarından birisi şu. Üstad Bediüzzaman bunu söylüyor. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim fakat bir yar-ı baki isterim.
Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. İşte öyle Allah'ı buluyor yani. Demek ki diyor bunların hiçbiri Tanrı değil. Ama bütün bunları yaratan, çeviren, düzenleyen, tamam mı? Birisi var. Ben işte inni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yönümü gökleri ve yeri yaratan o gerçek ölümsüz yaratıcıya dönüyorum. Tamam. Şimdi Nemrut diyor ki senin Tanrın kim? İşte ben diyor Allah'a inanıyorum. Peki senin Tanrın ne iş yapar diyor. Senin Tanrın ne yapar diyor Nemrut. Hazreti İbrahim diyor ki bak bu da Kur'an'da Bakara suresinde geçiyor. Benim Rabbim diyor hayat verir ve öldürür diyor. Diriltir ve öldürür diyor. Ben de yaparım onu diyor Nemrut. Çağırın diyor, hemen şeye basıyor oradaki adamlarına. 2 tane adam getirin diyor idamlıklardan, zindandan. Birini hemen infaz edin diyor. Birini de diyor ki seni serbest bıraktım diyor. Bak diyor ben de hayat verdim ve öldürdüm diyor. Bu sefer Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır diyor. Hadi sen de gerçek Tanrıysan diyor, batıdan doğan, doğudan batan, yani bunun tersine çevir bunu diyor. Bu sefer Nemrut apışıp kalıyor. Verecek cevap var mı? Yok hocam. Yok. Tamam öyle. Kur'an öyle diyor yani. Bozguna uğradı diyor. Ne yapacağını şaşırdı diyor. İşte biz Allah'tan başkasına inananları böyle rezil ederiz diyor. Ama buna rağmen Nemrut ne yapıyor? Hazreti İbrahim'i bırakmıyor. Onu tutuklattırıyor. Ateş yakmayı yasaklatıyor ve orada herkes diyor yakacağı odunları neyse getirsin diyor yakacaklarını, meydana yığsın diyor. Dev bir ateş yaktırıyor ve İbrahim'i ateşe attırıyor. Mancınıklarla yani dev mancınıklarla. Tamam mı? Hazreti İbrahim ateşe atılırken Cebrail aleyhisselam büyük melek yani Allah gönderiyor. Kulum zor durumda diyor. Git ona bir isteği olup olmadığını sor diyor. Cebrail aleyhisselam geliyor ki diyor ki ben Allah'ın meleği Cebrail aleyhisselam Cebrail'im diyor. Benden bir şey isteğin var mı diyor. Herhalde zor durumdasın, yardıma muhtaçsın diyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti İbrahim? Tabi bu işin bu kısmı Kur'an'da geçmiyor. Belki hadislerde geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yok diyor, senden bir isteğim yok. Rabbim beni görüyor diyor, o bana yeter diyor. O bana yardım eder diyor. Şimdi biliyor musun? O durumda ateşe atılacak yani. Dev bir ateş yanıyor. Bak, Rabbine olan inancına bak. Güvenine bak. Bu sefer Allah ateşe ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim diyor. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve selametli ol diyor. Yani onun kurtuluşuna sebep olacak bir vaziyete gir diyor. Soğuk ve selametli ol. Hakikaten Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Ondan ateş tabi ateşe kimse yaklaşamıyor yani. Günler sonra ateş sönüyor. Tamam mı? Ondan sonra şimdi İbrahim zaten orada bulamazlar yani ama bir de bakıyorlar ki ateşin ortasında tamam mı bir yemyeşil bir alan, çiçek bahçesi ve İbrahim oradan sağ olarak ayağa kalkıyor. Tamam. İşte dolayısıyla Nemrud'un ateşinden Allah onu kurtarıyor. Ondan sonra tabii Nemrut şey yapmıyor yani Nemrut anlıyor ki gene de bunları gördüğü halde inanmıyorlar yani tamam mı? İnananlar oluyor. Hazreti İbrahim'in ona peygamberlik veriyor. Nemrut ona diyor ki sana inananlarla beraber diyor.
buradan uzaklaş diyor. O da Filistin taraflarına gidiyor. Orada tabi devam eden bir şey var. Daha sonra orada peygamberliğini sürdürecektir. İşte İsmail doğacaktır. Tamam mı? İsmail ile birlikte annesi Hacer'i gelip Mekke Vadisi'ne bırakacaktır. Mekke Vadisi'nde kimse yok yani. Vadide onlardan başka. Tamam mı? Daha sonra tekrar peygamberlik görevini devam ettirmek için kendisi Filistin'e dönecektir. Ama bir yıl sonra, daha sonra ara ara onların ziyaretine gideceklerdir. İşte orada Mekke Vadisi şenlenecektir. Zemzem suyu çıkacaktır. Bunların uzun hikayeleri var. Tamam mı? Sonra İsmail büyüyünce İsmail'i kurban etmekle sınanacaktır Hazreti İbrahim. O büyük imtihanı da kazanacaktır. Sonra Allah'ın emriyle Kabe'yi beraber inşa edeceklerdir. İnsanları hacca davet edeceklerdir. Bunları az çok duydunuz ama detayına onun için girmiyorum. Öyle. Bir de Hazreti İbrahim ile alakalı şöyle bir anekdot var Kur'an'da. Onu size bahçe derslerinde anlattım mı bilmiyorum. Anlatmış olmam lazım. Bahçe derslerinde Hazreti İbrahim Allah'a soruyor. Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin diyor. Anlattım mı, hatırlıyor musunuz? Belki anlatmışımdır, belki anlatmamışımdır. Ölüleri nasıl diriltirsin ya Rabbi? Allah Hazreti İbrahim'e diyor ki inanmıyor musun diyor. Bunu yapabileceğime inanmıyor musun? Hazreti İbrahim diyor ki inanıyorum. Fakat tatmin olmak istiyorum diyor. Kalbimin tatmin olmasını istiyorum diyor. Tamam mı? Velakin liyatmeinne kalbi. Allah da ona diyor ki 4 tane kuş al diyor. Kuş. Yani insana alışabilen. Güvercin gibi kuşlar herhalde. Bunları diyor kendine alıştır diyor. Onlar seni tanısın diyor. Sen de onlara birer isim tak diyor. Sen de onları iyi tanı diyor. Sonra onları işte kes diyor. Parçalara ayır. Parçalarını birbirine karıştır. Git her parçasını bir dağın başına bırak diyor. Sonra gel diyor. Onları isimleriyle çağır. Yani nasıl dirilteceğimi öğrenmek istiyorsun ya. Bakalım onları diriltecek miyim diyor yani. Bak. Demek ki buradan tabii çok bu Kur'an'da geçiyor. Bu çok dersler var, alacağımız dersler. Mesela ne diyor en başta? Allah inanmıyor musun diyor. İnanıyorum ama tatmin olmak istiyorum deyince Hazreti İbrahim yani tatmin olmak istemen küstahlıktır yani deyip onu kovmuyor, tamam mı? Bu senin hakkın diyor. Ve tatmin olacağı bir yol ona gösteriyor. Yani çocuklarımızı böyle konuşurken sorularına cevap vermemek, susturmak buna ters bir durum değil mi? Allah bile diyor ki bak tatmin olmak istiyorsan bak, tatmin olacağın bir deney yap diyor. Ve onu gösteriyor, ona yapacağı şeyi gösteriyor. İşte çünkü hani bir insan ölüyor diyelim. İnsan ölünce ne oluyor? Toprağa gömülüyor. Değil mi? Toprak oluyor yani. İnsan vücudunun kaçı su? 4'te 3 olması lazım. 4'te 3'ü su. Tamam, suyu buharlaşıyor. Nerelere yağmur olarak dökülüyor. Dağılıyor yani. Veya denizde ölüyor diyelim. Gelip her bir parçasını bir balık alıp gidiyor. Ya bu insan nasıl diriltecek Allah şimdi ya? Değil mi? Yani akıl biraz burada zorlanıyor. Şimdi işte bunu anlamak istiyor Hazreti İbrahim. Allah da ona o yolu gösteriyor. Aynen diyor, o kuşları parçala, parçalarını birbirine karıştır. Git onların her parçasını bir dağın başına bırak. Sonra gel onları isimleriyle çağır. Gelip çağırıyor Hazreti İbrahim. Kuşlar ona uçup geliyorlar. Tamam, Allah diriltti işte. Tamam, inandım, tatmin oldum diyor. Siz de görseniz böyle bir şey tatmin olmaz mısınız? Daha inancınız halen şüphe taşır mı yani? Taşımaz hocam. Taşımaz değil mi? Şimdi bak, bir de taşımaz ama peki biz görsek biz de böyle kesin inanırız dedik ya. Peki biz görüyor muyuz? Bunun örnekleri var mı tabiatta? Görmek istersek vardır hocam. Mesela ne var? Ben size anlattım mı derken bunu anlatmış olmam lazım derken işte bunu söylüyorum. Mesela dışarıda bahçe derslerinde. Tamam mı?
Mesela bir ağacın önüne gittik diyelim. Tamam? Ağacın çiçekler var, dallarında çiçekler var. Sonra çiçeklerden sonra meyveler var. Ne oluyor bu çiçekler, meyveler? Zamanı gelince dökülüyor değil mi? Bir hafta 10 gün dallarında kalıyor. Çiçekler dökülüyor. Rüzgarın önünde savruluyor. Sonra meyveler toplanıyor. Pazarlarda satılıyor veya kim yiyorsa onun midesine defnediliyor. Değil mi? Bak meyve. Yapraklar savruluyor. Toprağa karışıyor. Hiçbiri yok yani. Hepsi gitti. İbrahim'in kuşları gibi darmadağın. Sonra bahar geldiği zaman tekrar yerlerine geliyorlar mı? Geliyorlar hocam. Değil mi? Çiçekler yine dallarına konuyor. Bak meyveler değil mi? Yeniden yaratılıyor. Yapraklar açıyor bak. Bir öncekinin aynısı gibi oluyor. Evet. İbrahim'in kuşları gittikleri yerlerden geldiği gibi gözümüz önünde ya. Değil mi? Her sene kışın ölenler baharda dirilmiyor mu? İşte onları dirilten Allah sizi de diriltemez mi diyor ya. O zaman bizim de değil mi? Aynen ne dedik biz de görsek değil mi? Şüphe etmeyiz artık. Dirileceğimize emin oluruz. Görüyoruz zaten. Yeter ki görelim yani. O gözle bakalım. O gözle bakalım. Nasıl bir örnek Mustafa? Çok güzel. Değil mi? Bu örneğe değil mi? Yani günümüzde böyle işte yani inancı şüpheye düşmüş, neye inanacağını şaşırmış. Değil mi? Gençlerin çoğunluğu böyle maalesef. Bu gençlerin böyle örneklere, değil mi? Böyle bir anlatıma ihtiyaçları yok mu? Var. Var hocam. Kim anlatacak? İşte yaşayacaksanız bunun için yaşayın. Yani. Tamam. Böyle bir davaya hayatınıza adayın. Yani. İşte size hayatı inanılmaz bir maceraya, bir serüvene dönüştürecek yani. En böyle tamam mı? Heyecanlı filmlerden daha heyecanlı bir hayat filmi ufku yani. Birilerinin bunu yapması lazım. Evet, ne dersin İbrahim? Hocam güzel. İbrahim ol yani. Ey İbrahim, neredesin? Gel. Tamam mı? Bıçağın putlarını kır. Tamam. Yeni bir hayat. İbrahim'e verilen hüccet. Böyle önemli meselelerimiz var yani. Evet, peki bir 10 dakikamız daha var yaklaşık. Ben konuştum çok. Dinlediniz sınıftaki bir maşallah böyle kuzu kuzu Evet hocam. dinliyorsunuz. Evet Mustafa konuş bakalım, sana seni dinliyoruz. Ne anlatayım? Ha? Ne anlatayım? Ne biliyorsan onu anlat. Yani sizin örneklerinizden vereyim istiyorsanız. Ver bakalım ne kaldı aklında? Aklımda dinin 1000 kapılı bir saray olduğu, çoğu kapısının açık olduğu ama saraya girmemek için bahane üretenlerin açık olmayan 1-2 kapıyı bahane göstermeleri örneğiniz kaldı mesela. Harikasın ya. Çok evet. Sen de hatırladın mı bu örneği? Hatırladım hocam. Çünkü gerçekten öyle yani şeytan o kapalı kapılara götürüyor. Değil mi? Bak diyor bunlar açılmıyor diyor. Zaten sarayda bir şey yok diyor yani. Seni kandırıyorlar diyor filan. Geri dön keyfine bak diyor. Değil mi? Onları bahane göstererek geri döndürüyor ve o sarayın değil mi? Sonsuz hazineler içeren o sarayın tüm güzelliklerinden, zenginliğinden mahrum bırakıyor yani. Allah böyle. Çünkü burada açık kapılar nedir? Mesela açık kapılar dediğimiz hakikaten mesela en açık kapı mesela Kur'an'da çok şey var. Gökler ve yer diyor mesela. Göklerin ve yerin yaratılışı. Tamam mı? Bu akşam ben gelirken buraya Dolunay'ı seyrettim. Tamam, Dolunay ayın 15'i. Ve ayın da dünyaya en yakın olduğu zamanlardan birisi süper ay. İzleyicilerimize de balkona çıkıp dikkatlerini çekmemişse izlemelerini tavsiye ederim. Yani ayın güzelliği seyretmeye değer. Özellikle bu ay süper dolunay diye ifade ediliyor. Çok muhteşem. Doğuşu daha muhteşemdi ama batıya doğru mesela İstanbul, Edirne, hatta Avrupa'dan bizi izleyenler var. Almanya'da belki
daha doğmamıştır. Çok Avrupa ülkesinde yeni doğuyordur. Kaçırmayın yani o doğuşu ve gece boyu zaman zaman fırsat buldukça ben balkona çıkar seyrederim. Şimdi yani değil mi, kocaman bir cisim ya. Ay, dünya boşlukta duruyor, dönüyor değil mi? Bak 5 milyar yıldır ne kadar büyük bir düzen. Kozmos. Kozmosun Türkçesi düzenmiş yani. Sarsılmayan düzen yani. Kainat düzen. Düzenli bir yıldızlar topluluğu. Şimdi bu çok açık kapı yani. En açık kapı, en büyük kapı yani. Allah'ın büyük ayetleri, ay, güneş, yıldızlar, dağlar, denizler, tamam mı? Bu sarsılmayan düzen, bu plan. Ya bunlar kendi kendine olabilir mi mesela? Aklımıza soralım ya. Hocam bir düzen varsa sağlayıcısı da vardır. Değil mi? Düzen varsa o düzeni kuran, devam ettiren birisi vardır. Yani düzen kendi kendine kurulmaz. Demek ki başkaları müdahale etmiyor. Bir köyde 2 muhtar olursa düzen bozulur. Evet hocam. Yani onun işine karışan yok. Dolayısıyla şimdi bu çocukların bile anlayacağı, değil mi? Her akıl sahibinin aklının anlayacağı, bak çok açık bir kapı yani. Bütün bu olup bitenler yani kendi hayatımız, vücudumuzun çalışması, değil mi? Bütün bilim dallarının bize öğrettiği tüm bilgiler aslında hepsi birer kapı yani. Allah'a açılan açık birer kapıdırlar. Her bilim dalı bir kapıdır. Ama öyle bakarsan yani. Ama birkaç şey var mesela, kapalı kapı çözememiş, bizim şeyde vardı. Bir çocuk 2 sene önce. Her girdiğim derste Nisa 34 derdi. Nisa 34. Tamam mı? Böyle birkaç şey var. Kur'an-ı Kerim'de bugünkü bu çağın anlayışına ters düştüğü sanılan birkaç şey. Yani onların da açıklaması var. Belki o kapılar şifrelidir. Değil mi? Zamanla şifrelerini öğrenince açılacak. Bir kısmı içeriden açılacak. Hatta bir kısmı belki de hiç açılmayacak. Yani bahane arayan kimseler ille de bahane bulmak istiyorsa onlara da bahane vermek için yani girmek istemiyorsan girme, iradeni elinden almıyor. Zaten inanmanı isteseydi, zorlasaydı seni zorla inandıracak şekilde sana açık ayetlerini gösterirdi değil mi? Adını göklere yıldızlarla yazardı. O zaman nasıl inkar edecektin yani? Ama bu senin başarın olmazdı yani. Evet. Dolayısıyla bu 100 kapılı, sen 1000 kapı dedin ama o aslında 100 kapılıdır. Bir sıfır daha koymuşsun, zararı yok. Ama 1000 kapılı demenin şöyle bir güzelliği oldu benim. Çünkü gittikçe kapılar açılıyor. Daha fazla kapı çıkıyor ortaya yani. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Kur'an'ın hakikatleri daha iyi anlaşılıyor. Değil mi? Biz çünkü bir açıdan daha şanslıyız yani. Mesela geçmiş insanlar değil mi şeyleri bilmiyorlardı yani. Amino asitleri bilmiyorlardı. Mesela genoloji diye bir bilim dalı yok yani genler değil mi? Bu DNA vesaire 1950'lerden sonra ortaya çıktı bak. Daha 100 senelik bile geçmişi yok. Bu bilim dallarının yani bunlar çok harika şeyler yani. Dolayısıyla kapılar çoğalıyor. Onun için 1000'e çıkarmanın bir mahsuru yok Mustafa. Evet İbrahim, sen ne hatırlıyorsun? Hocam benim için narkozdan uyandığında ilk etrafını ne olduğunu araştırmaya başladığında uyanmış oluyordu. İnsanlara o örneği vermiştiniz. İşte o da hakikat arayışı oluyordu. O örneği vermiş. Senin narkoz ne durumda? Hocam uyanmaya başladık diyelim. Hı? Uyanmaya başladık diyelim. Başladın mı? Evet. İnşallah yani. Çünkü uyanmak çok önemli yani. Bir uyanan kaç uyuyanı uyandırır? Bir sürü hocam. Değil mi? Sayısı yok yani. Bütün dünyayı bile uyandırabilir ama uyanmayan insan hiçbir şey yapamaz yani. Önce uyanmamız lazım. Önce uyanmamız lazım. İnşallah. İnşallah hocam. Evet, peki. Başka? Bitiriyoruz. Son dakikalarımız var. Fırsat vermedi demeyin. Ne söylemek isterseniz son olarak? Hı?
Bu peki böyle bir gördüğünüz gibi hiç zor bir tarafı yok yani. Canlı yayındayız. Tamam mı? Böyle ilk deneyiminiz oldu. Ama son olmadı yani. Bundan sonra zaman zaman yine şey yapabiliriz, beraber olabiliriz. Tamam mı? Belki ileride siz gelip burada program yapacaksınız yani. Olur hocam. Tamam mı? Açık yani, bak söyleyeyim. Televizyon bizim. Size imkan. Tamam mı? Böyle. Ama kendini yetiştireceksin. Bak orada 1,5 saat konuşuyoruz yani, değil mi? Her hafta bir konuyu böyle detayına varıncaya kadar konuşabilmek için çok okumanız lazım. Çok planlı, programlı çalışmanız lazım. Kendinizi yetiştirmeniz lazım. Birçok insana faydalı olabilirsiniz ya. Evet hocam. Tamam, İnşallah. O yaşayacaksanız bunun için yaşayın ya. Bu büyük bir ufuk yani insan. Öyle değil mi? Öyle. Müthiş bir şey. Yani bunun şeye de engeli yok yani, her şeyi bırakın demiyorum. Yine üniversite okuyun. Ne düşünüyorsunuz üniversite olarak? Hangi alanı düşünüyorsunuz? Ben tıp düşünüyorum. Tıp mı? Doktor ol, tamam mı? Uzman doktor ol. Efendim alanında en iyi doktor ol. Mesela tıp öğrencileri gelmişti, benim tıpta okuyan öğrencilerim. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi ya öyle şeyler öğreniyoruz ki dedi, onları siz anlatacaktınız dedi. Tamam. Şimdi çünkü insan vücudu Allah'ın şah eseri yani. Her şey Allah'ın eseri de, tamam mı? İnsan bütün evreni kendinde toplayan, tamam mı? Küçük mikrokozmos olan bir varlık. Öyle şeyler öğreniyoruz ki dedi, tamam mı? Yani hayretten hayrete düşüyoruz bak. Ya. Sen ne düşünüyorsun? Hocam herkesin hakikati araması gerektiğini düşünüyorum. Şey olarak diyorum, tıp dedi Mustafa. Ben mühendislik düşünüyorum. Mühendislik düşünüyorsun. Mühendislik mesela, mühendislik Allah'ın hangi ismini anlamanın yoludur? Tıp hangi ismi anlamanın yoludur? Biyoloji sanırım. Tıp. Allah'ın isimlerinden. Şafi. Allah şafidir. Ne demek şafi? Şifa veren. Tıp insanların şifasına çalışmıyor mu? Yani Allah'ın şifa vericiliğini anlamanın yolu tıptır. Tamam. Allah'ın mesela mukaddir ismi var. Mukaddir. Mühendislik hendese, ölçme biçme demektir. Tamam mı? Allah her şeyi ölçülü yaratmış. Allah'ın mukaddir ismine giden yoldur mühendislikler. Ayrıca yani her bir mühendislik dalının ayrı şeyi var yani, bu yolun farklı şeritleri var, tamam mı? Farklı, her ismin 1001 tecellisi var, 1001 efendim kendi içinde yolları var. Yani bütün bilimler Allah'a giden yollardır. İşte böyle bütün dersler aslında din dersidir. Böyle bir ders yapmak istedim ama bu sene ona fırsat bulamadım. Velhasıl nerede okursan oku, tamam mı? Yine okursun, mesleğini icra edersin. Hem daha şey yaparsın yani, daha da hevesli olursun değil mi? Mesela sadece para kazanmak için okuyan birisi mi daha hevesli yapar? Onun yanında Allah'ın en üstün eserini incelemek istiyorum ve insan üzerinden, yani şah eseri üzerinden Allah'ı tanımak istiyorum diyen birisi mi daha şevkli o yolda gider? Değil mi? Yani bizim yaratılış gayemiz çerçevesinde düşünmemiz mesleğimizi daha iyi yapmamıza da neden olur yani. Daha başarılı olmamıza neden olur. Çünkü biz iki dünya için iki dünyayı kazanacağız yani. Evet, değil mi? Hayatını 5 paraya satan 5 trilyona hayda verir. Başarılar diliyorum her alanda efendim, Cenab-ı Hak gerçek başarı olan sonsuzluğu kazanmayı nasip etsin ve dünyadaki tüm başarılarınızı da o büyük başarının basamağı yapsın yani, vesilesi yapsın, vasıtası yapsın inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz, ayağınıza sağlık. Bize sağlık. Efendim. Evet sevgili dostlar, yaz akşamlarında bir programın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda yarın akşam Diyanet'ten
Doktor Ulvi Ata hocamızla geçen hafta da çarşamba akşamı beraberdik. Ama bitirememiştik. Hac ve Eğitim 2 programını icra edeceğiz. Yine bekleriz sizleri. Daha sonra yine böyle İbrahim ve Mustafa gibi gençlerle beraber olacağız. Tabii biz burada 2 gençle beraber olurken belki birçok gençle beraber oluyoruz. Bu programın tekrarı var her gün. İnşallah tekrarlarını siz de kendi çocuklarınıza, gençlerinize, çünkü bütün gençler bunlara muhtaç değil mi? Evet hocam. Bu hakikatlere dedik ya, bütün dünya, bütün gençler keşke bizi dinleyebilse. İzletebilirsiniz. Hepiniz hoşça kalın. Allah'ın yüce kudretine, rahmetine, engin ve sonsuz şefkatine teslim olun efendim.